Türk Devletleri Teşkilatı. Çok uzağa gitmeden sadece 30 yıl önce böyle bir teşkilattan bahsetmek imkansızdı. Çünkü asırlar boyu var olan Türk jeopolitiği yeryüzünden silinmeye çalışıldı. Yıl 2022. Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri 9. zirveleri için Özbekistan'da bir araya geldi. O'zbekiston zaminiga hoş kelibsiz aziz do'stlar. Grup bir organizasyondan biraz daha fazlası olarak düşünülürken yeni bir dinamizm ortaya çıkarıyor. Rusya ve Çin arasında sıkışan ülkeler yeni bir rota çiziyor. Ancak gerçekten bir sonraki büyük jeopolitik blok haline gelebilir mi? Ve en önemlisi asırlar boyu ezilen halkların ümidini aklayabilecek mi? Bunun için Türk Devletleri Teşkilatı nelere dikkat çekmeli? Onun bu bölümünde Türk jeopolitiğinin bugününü ve geleceğini konuşacağız. Türk devletleri Avrupa'dan Çin'e uzanan bir vektör çiziyor. Ortak dil, kültür ve din tarafından bir araya getirilen 6 ülke, Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan uzun ve büyüleyici bir tarihe sahip. Bunun yanı sıra Moğolistan, Çin, Rusya, İran, Afganistan, Yunanistan, Bulgaristan ve Kıbrıs gibi çevre ülkelerde de 300 milyonu aşan Türk toplulukları yaşıyor. Ancak Türk devletleri arasında daha yakın bağlar geliştirme çabaları uzun süredir siyasi faktörler tarafından engellendi. Ancak şu an konjonktür değişiyor. Daha önce Türk dili konuşan ülkeler işbirliği konseyi olarak bilinen Türk Devletleri Teşkilatı'nın ortaya çıkışı işbirliği için yeni bir ivmeyi işaret ediyor. Bahsettiğim yeni ivmeyi şu şekilde özetleyebiliriz. Asya ile Avrupa arasında ticaret ve ulaşım 3 ana koridor üzerinden yürütülüyor. Rusya'nın içinde yer aldığı Kuzey Koridoru, İran üzerinden geçen Güney Koridoru ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu Orta Koridor, Türk devletleri için stratejik öneme sahip. Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı Kuzey Koridorundaki mevcut güvenlik sorunlarını daha da derinleştirdi. Güney Koridoru ise İran'a uygulanan ambargolar ve Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle riskli görülüyor. Bu durumun Hazar Denizi'ni geçerek Türkiye'nin Kafkasya'ya, oradan da Türkistan'a ve Çin'e uzanan Türkmenistan ve Kazakistan'ı içine alan Orta Koridorunu daha da değerli kılıyor. Yani küresel çalkantı döneminde Türkiye'nin ekonomik olarak kazanç elde edebilmesi için kendi doğal hinterlandı olan Türk dünyasına doğru kaymasında fayda var. Türk Devletleri Teşkilatı hakkında hiçbir fikre sahip olmayan bir kişi sadece Semerkant Zirvesi sonuç bildirisini okuduğunda Türk Devletleri Teşkilatı'nın ne kadar fazla alanda ve ne kadar kapsamlı faaliyetler içinde olduğunu görüyor. Bildiride dış politika, siyaset ve güvenlik konularının dışında Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde ulaştırmadan yatırıma, gümrüklerden ticarete, turizmden dijitalleşmeye, dini alandan kültürel alana, medyadan iletişime, gençlikten spora, enerjiden tarıma, sağlıktan sürdürülebilir kalkınmaya kadar çok geniş bir yelpazede işbirliği faaliyetinin olduğu görülüyor. Ancak Türk dünyası halklarının çekincesi bu reformların halk tabanına inmeden zirvelerde kalması. Nitekim mevcut durum Türk dünyasında entegrasyonu yavaşlatıyor ve bahsettiğim reformlarda çok süslü bir paket gibi görünüyor. Evet, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki ülkeler aynı zamanda eski Sovyetler Birliği ülkeleri. Dolayısıyla Sovyetlerin varisi olan Rusya'nın etkisinin bu ülkelerde hala korunduğunu söylemek gerekir. Çünkü her ne kadar da halk tabanında milliyetçi dalga büyüse de üst düzey karar mekanizmasında Sovyet mantığını taşıyan, Moskova'nın çıkarlarına daha yakın kişiler halen bulunuyor. Türk Devletleri Teşkilatı'nın tam entegrasyonunu geçmesinin önündeki engellerden biri de bu. Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerindeki Rusya'nın etkisini saatlerce anlatmak yerine sadece bu bilgileri göstermemiz yeterli. Bu, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Azerbaycan'daki Rus okulları ile ilgili açıklaması. Rus Dışişleri Bakanlığı'na göre sadece Azerbaycan'da 340 Rusça eğitim veren okul bulunuyor. Rus Dışişleri şöyle diyor: Azerbaycan'da Rus okullarının kalitesinin arttırılması, öğretmen ve profesör yetiştirilmesi ve Rus üniversitelerinde Azerbaycanlı öğrencilere kontenjanların arttırılması da dahil olmak üzere Azerbaycan'a her türlü yardım etmeye hazırız. Bu söylem ve istatistik diğer Türk Cumhuriyetleri için de geçerli. Ayrıca Rus okullarının dışında Türk Cumhuriyetlerinde üniversitelerde çok sayıda Rus bölümü var ve Rusça çocuk kreşlerinin sayısı da oldukça fazla. Kültürel ve halklar arasındaki entegrasyonu da paralel olarak geliştirmek adına ulusçuluk mantığının ötesinde ortak fikirlerin geliştirilmesine ihtiyaç var. Bu ihtiyaç giderildiğinde ekonomik bağlar daha da sağlamlaşacak. Çünkü Avrupa Birliği'nin aksine Türk devletlerinin avantajlı olduğu konu bu. Ortak dil, ortak din ve ortak derin kültür. Sadece bu anlayışı Sovyetler Birliği'nde ağır baskı altında kalan halklara anlatmak için yoğun çaba göstermek lazım. Bu anlayışı hızla aşılamanın en hızlı yolu da Türk soyluluk kanunu.
2527 sayılı kanun 1982'de Türk soylu kişiler için geçerliydi. Kanun Turgut Özal zamanında yürürlüğe girmişti. Bu kanunun çıkması Türkiye'nin Avrupa pazarına ürün satmakta zorlandığı zamana denk geldi. Devlet yüzünü vatan topraklarına çevirme kararı almıştı. Bunu da dışarıdaki soydaşlarımızla ilişkileri geliştirme kapsamında oluşturdular. Bu kanun Türk dünyasının her bir insanına kendisini resmi olarak Türk tanımasına fırsat verecekti. Ve bu kanunu sadece 1992 ve 93 yıllarında Azerbaycan'da iktidarda olan Ebu'l-Fez Elçibey ülkesinde uygulayabildi. Elçibey döneminde Azerbaycan halkının uyruğu resmi şekilde Türk olarak tanımlanmıştı. Elçibey iktidarının sonrasında ise 1995'teki anayasa değişikliği ile milletin adı Türk değil, Azerbaycan olarak değiştirildi. Şimdi ise konjonktürün değiştiği bu dönemde Türk soylu kavramının Türk dünyası içinde uygulanması zaruri bir ihtiyaç olarak görülüyor. Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasındaki entegrasyonun sözde değil, icraatta daha fazla artması için kolay ulaşım çok önemli. Vizelerin kaldırılmasının yanında ulaşım maliyetlerinin de düşürülmesi gerekiyor. Ancak bugün başta Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan olmak üzere uçak biletleri çok pahalı. Ve bu durumdan dolayı ülkeler arasında orta sınıf ve alt sınıfın gidiş gelişinde zorluklar meydana geliyor. Türkiye ve Azerbaycan arasında dünyada birbirine en yakın iki devlet tanımlaması yapılıyor. İki devlet tek millet söylemi kullanıyor ama ticaret, askeri alan, eğitim ve başka birçok konular incelendiğinde yapılması gereken birçok reform olduğu görülüyor. Bunların başında ticari alanda ve gümrük vergilerinde yapılması gerekenler var. Örneğin Azerbaycan'da Rusya dahil bağımsız devletler topluluğu ülkelerinden ithal edilen ürünler gümrük vergilerine ya tabi değildir ya da %18 vergi alınıyor. Türkiye'den ithal edilen mallardan ise %35 gümrük vergisi alınıyor. Bu durumda Türk mallarının pazardaki rekabet gücü azalıyor. Bağımsız Devletler Topluluğu ile rekabet etmek maksadıyla 25 Şubat 2020'de Türkiye ile Azerbaycan arasında tercihi ticaret anlaşması imzalandı. Ancak bu anlaşma talebi karşılamıyor. Söz konusu anlaşma sadece 15 ürünü kapsıyor ve şimdiye kadar bu ürünlerin ne olduğu hakkında bilgi bulunmuyor. Ayrıca Türkiye genel itibariyle Azerbaycan'dan ürün ithal etmediği için bu anlaşma gerçek hayatta talebi yeterince karşılamıyor. Bu tür anlaşmaların ülke halklarının faydasına olabilmesi için kapsamlarının genişletilmesi gerekiyor. Aslında Türk dünyası hem bir kavram olarak hem de bir gerçeklik iddiası olarak uluslararası ilişkiler çerçevesinde dünya siyasetinin temel oyuncuları tarafından istenilmeyecek bir durum. Bu anlamda Türkiye açısından üretilecek politikalarda bu durumun iki türlü etkisi olabilir. Birincisi Türk dünyası kavramının kullanılmasında siyaseten çekimserlik görüntüsü verilmesi. İkincisi de gerçekten bu kavram çerçevesinde gerçekleşmesi muhtemel düşünce ve eylemlerden bilinçli olarak vazgeçilme durumu. Şüphesiz dünya siyasetinin karar vericileri her ülkenin her tezi gerçeklik temeli çok sağlam olsa bile istediği gibi işlemesine fırsat vermiyor. Bu aslında doğal bir durum. Çünkü siyaset, özellikle uluslararası siyaset, hakikat temelinde yürümekten çok çıkarlar temelinde yürüyor. Bu yüzden herhangi bir ülkenin veya toplumun belirli bir amacı dillendirmede çekimser davranması akla yatkın olabilir. Ancak bu amaçlara belli ölçüde ve belirli bir tonda ifade etmek gerekli. Çünkü söylem oluşturmak için gereken gücün oluşmasını beklemek bir mazeretler psikolojisi oluşturuyor. Ve bu mazereti Türk dünyası içinde çokça görmek mümkün. Söylendiği gibi tüm bu tespitler yapılanları görmezden gelme anlamına gelmiyor. Ancak 1991'den bu yana önemli bir zaman geçmiş olmasına rağmen şartlara göre dalgalanan, zaman zaman krize dönüşebilen ilişkiler önemli bir potansiyelin atıl kalmasına neden oldu. Türkiye'nin tarihsel ve kültürel bağlarını ifade eden Türk dünyası, mevcut dünya düzeninde Türkiye'nin en önemli potansiyelini oluşturuyor. Bu potansiyelin harekete geçmesi, Türkiye'nin Türk dünyasına gereken önem vermesi ve Türk Cumhuriyetlerinin de bu yönde harekete geçmesiyle mümkün. Coğrafyamızdaki değişen güçlerin oluşturduğu konjonktürden yararlanarak Türk dünyasının bölgede jeopolitik güç oluşturması için şu an en önemli zamandayız. Özellikle son dönemde Türk dünyası yeniden toparlanmaya başladığı çok stratejik, tarihi, kritik bir süreçten geçiyor. Bu dayanışma iradesini sergilediğiniz için siz kıymetli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci olması en cesur ve gerekli adımdı. Ben Nazlı Kencetay, dikkatiniz için teşekkür ediyorum. Türk Devletleri Teşkilatı. Çok uzağa gitmeden sadece 30 yıl önce böyle bir teşkilattan bahsetmek imkansızdı. Çünkü asırlar boyu var olan Türk jeopolitiği yeryüzünden silinmeye çalışıldı.